Sıradaki filmimiz etkileyici ve bir o kadar da korkutucu olan The Nun, yani Türkçe adıyla Dehşetin Yüzü filmidir. Abur cuburlarınızı hazırlayın. Çünkü bu video film ve kamera arkasında neler varmış çok bilgiler içeriyor. Hazırsan şöyle buyur. 1952 yılına gidiyoruz. The Nun filmi, The Conjuring evreninin bir parçası ve gotik atmosferiyle dikkat çekiyor. Romanya'da 1952 yılında geçen hikaye bir rahibenin intihar etmesiyle başlar ve Vatikan'ın bu olayı araştırması için bir rahip ve genç bir rahibeyi görevlendirmesiyle gelişir. İkili manastırın karanlık sırlarını açığa çıkarırken İblis Valak'la karşılaşır. Filmin özeti kısaca böyledir. Önce film çekimlerinde neler yaşanmış, gelin ona bir bakalım. Filmde kullanılan bazı sahneler Romanya'daki gerçek bir manastırda çekildi. Manastırın tarihi ve izole yapısı ekibin üzerinde ilginç bir etki bıraktı. Oyuncular ve set çalışanları bu ortamda birçok ürpertici olay yaşadıklarını belirttiler. Özellikle manastırın bazı bölgelerinde yoğun bir ağırlık hissettiklerini söylediler. Oyuncu ve çekim ekibi çekim sırasında paranormal olaylarla karşılaştıklarını iddia ettiler. Birçok ekip üyesi açıklayamadıkları gölgeler gördüklerini ve bazı ekipmanların durduk yere çalışmayı durdurduğunu söyledi. Özellikle gece çekimlerinde ekipten bazıları rahibe kostümü giyen gizemli bir rahibenin set etrafında dolaştığını iddia etti. Setin çok karanlık ve nemli olması sebebiyle ışık ekipmanlarında sürekli sorunlar yaşandı. Teknik ekip her şeyi kontrol etmiş olmasına rağmen ışıkların bir anda sönmesi ya da düşük ayarda yanması gibi sorunlarla karşılaştı. Ekip üyeleri bu durumu sette var olan kötü enerjilere bağladı. Valak'ın korkutucu yüzünü oluşturmak için kullanılan maket ve maskeler çekimlerde ekibi oldukça etkiledi. Birçok oyuncu sahne arasında bile maketten ürktüklerini ve karakterin enerjisinin gerçek gibi hissettirdiğini belirtti. Valak'ın görsel tasarımı film boyunca sette adeta varmış gibi bir hava oluşturdu ve bu da ekibin ruh halini etkiledi. Yönetmen Corin Hardy, çekimler sırasında kamera arkası fotoğrafları çekinirken kendisiyle birlikte bir köşede duran iki figürün bulunduğunu düşündü. Ancak sahne sona erdiğinde bu figürlerin orada olmadığını fark etti. Daha sonra bu olayla ilgili konuşurken bu iki kişinin sette olmadığını ve sette kimse tarafından görülmediğini öğrendi. Yönetmen Corin Hardy çekimler sırasında Romanya'nın tehlikeli bir bölgesinde bir kaza atlattı. Gece saatlerinde manastırdan oteline dönerken arabasının kontrolden çıkmasıyla ciddi bir kazanın eşiğinden döndü. Yönetmen bu olayın Valak'ın enerjisiyle ilgili olabileceğine inandığını dile getirdi. Valak karakterini canlandıran Bonnie Arons, rahibe kostümü içinde bile korkutucu duruyordu ve setteki diğer oyuncular onunla karşılaştıklarında ürküyorlardı. Arons, kostümü giydiği anlarda özellikle setten insanların kendisine yaklaşmaktan kaçındığını ve hatta bazı kişilerin yanına bile gelmeye çekindiğini açıkladı. Sahneler arasında bile Arons'u gören ekip üyeleri kendilerini bir korku atmosferinde hissediyorlardı. Romanya'da manastırdaki çekimlere ara verildiği zamanlarda sette gizemli bir şekilde ilahi müzikler duyuluyordu. İlk başta ekibin kurduğu bir ses sistemi sandılar. Ancak kimse bu müzikleri açmadığını söyledi. Bu ilahiler özellikle gece çekimlerinde daha belirgin bir şekilde duyuluyordu. Ve setteki çoğu kişi ortamın manevi enerjisinin yükseldiğine inandı.
Set çalışanları çekim sırasında aniden düşen sıcaklıklardan bahsettiler. Özellikle Valak'ın ortaya çıktığı sahnelerde sıcaklık ani olarak düşüyordu. Bu durum ekip arasında bu varlığın enerjisi mi sıcaklığı düşürüyor sorusunu gündeme getirdi. Filmde kullanılan eski manastırın kendi yapısı ve tarihçesi de bu tür olayların daha gizemli hissettirilmesine yol açtı. Sette yaşanan bu garip olaylardan sonra ekibin güvenliği ve huzuru için manastıra bazı rahipler davet edildi. Rahipler çekim alanına kutsal su serpti ve dualar okudular. Bu ilginç ritüel setteki bazı çalışanların rahiplerin dua etmelerinden sonra daha rahat çalışabildiklerini söylemelerine sebep oldu. Peki Valak karakterinin kökenine ve filme nasıl dahil edildiğine bir göz atalım. Valak aslında The Conjuring evrenine özgü bir karakter olarak yaratılmadı. Kökeni çok daha eskiye dayanıyor ve demonoloji alanında tanınmış bir varlıktı. Valak The Conjuring evreninde korkutucu bir rahibe olarak karşımıza çıkar. Valak aslında ilk olarak The Conjuring 2 filminde Lauren Warren'ın bir iblisi görmesiyle ortaya çıkmıştı. Yönetmen James Wan, Valak'ı rahibe olarak tasarlamayı, Lauren karakterinin dini inancıyla iblisin arasındaki tezatı arttırmak için seçti. Bu tasarım Valak'ı daha korkutucu hale getirerek izleyiciler üzerinde derin bir etki bırakmayı başardı. Lauren Warren hayatı boyunca birçok paranormal olay yaşamış bir medyum olarak bilinir. James Wan, Valak karakterini yaratırken Lauren'ın bu iblisi bir vizyonunda gördüğünü belirtti. Lauren'ın gördüğü varlıkla yüzleşme deneyimi karakterin filmdeki korkutucu yönünü güçlendirdi ve Valak karakterini daha da derinleştirdi. The Conjuring 2'de büyük bir ilgi gören Valak, hayranların en çok merak ettiği karakterlerden biri oldu. James Wan ve ekibi Valak'ın geçmişini ve bu karakterin tarihsel bir kökene sahip olabileceğini düşündü. Ve bu fikir The Nun filmini doğurdu. The Nun, Valak'ın orijinal hikayesini Romanya'da bir manastırda geçen korkutucu olaylarla birleştirerek iblisin doğuşuna ışık tutmayı hedefledi. Valak'ın The Nun ve The Conjuring evreninde sergilediği korkutucu rahibe görünümü bugünkü popüler korku karakterlerinden biri haline geldi. Yaratıcı ekip bu karakterin doğaüstü bir güç olduğu izlenimini vermek için özel makyaj teknikleri, efektler ve ürkütücü müzikler kullandı. Valak'ın ürpertici bakışları ve sessiz ilerleyişi onu kalıcı bir korku ikonu haline getirdi. Peki gerçek olaylar neydi? Gel şimdi koridorun sonundaki o ürpertici karanlık odaya girişimizi yapalım. Sakin ol. Korkarsan eğer ışıkları açarız. Işıklar giderse bile elimde iyi bir fener var. Onu yakarız. Sen sakın ama sakın korkma. Devam ediyorum. Valak demonoloji dünyasında yani demon bilimlerinde oldukça dikkat çeken bir figür ve demonoloji literatüründe oldukça ürkütücü bir şekilde tarif edilen bir varlıktır. Birçok eski büyü kitabında yer aldığı gibi Solomon'un küçük anahtarı olarak bilinen demoloji kitabında da cehennemin önemli bir iblisi olarak tanımlanır. Kendisini korkutucu kılan özelliklerden sadece görünümü değil, aynı zamanda hükmettiği güçlerdir. Valak, cehennemin 62. başkanı olarak tüm kötü güçlere hükmedebilen bir varlık olarak bilinir ve farklı biçimlerde tasvir edilmiştir. Demonolojide Valak son derece güçlü ve üst düzey bir varlık olarak cehennemin başkanlarından biri olarak tanıtılır. Bu durum onu diğer iblislerden ayırır ve onun cehennemin en güçlü figürlerinden biri olduğunu gösterir. Cehennemin tüm kötü güçlerine hakim olduğu, şeytani bilgeliğe ve etki gücüne sahip olduğu söylenir. Valak'ın korkutucu gücünün ona saygı duyan diğer şeytani varlıklar üzerinde bile etkili olduğunu belirtir. Valak'ın bir çocuk formunda resmedilmesi
onun sinsiliği ve aldatıcı gücünü temsil eder. Korkutucu bir iblis olmasına rağmen masum bir çocuk suretine bürünebilmesi onun en ürkütücü özelliklerinden biridir. Bu durum demonoloji açısından sembolik bir anlam taşır. Masum bir yüzün ardında dehşet verici bir kötülük yatması. Bu tasvir onu daha korkutucu kılan unsurlardan biri haline ve sembolik olarak dış görünüşün yanıltıcı olabileceğini dikkat çeker. Popüler kültürde Valak'ın bu kadar dikkat çekici bir varlık olmasının ardında demon biliminde kökeni ve çok biçimli varlığı yer alır. Bu yüzden The Conjuring evrenindeki Valak tasviri de oldukça etkileyici olmuştur. Korkutucu bir rahibe olarak tasvir edilmesi demonolojideki asıl görünüşünden farklı olsa da filmdeki bu hal Valak'ın insanları kandırma ve korkutma yeteneğini simgeler. Valak'ın geçmişi Süleyman Peygamber'e kadar uzanır. Rivayetlere göre Süleyman Peygamber Tanrı'dan aldığı özel bir mühürle çok sayıda cin ve iblisi kendisine bağlamıştı ve onları kontrol edebilme yetisine sahipti. Bu cinlerden biri de 62. sırada yer alan Valak'tı. Demon biliminde temel kaynaklarından biri olarak kabul edilen Solomon'un küçük anahtarında Süleyman'ın kendi hizmetine aldığı bu varlıklardan her birinin özellikleri ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Valak'ın bu sıralamada yer alması onun tarih boyunca ne kadar önemli bir figür olduğunun kanıtıdır. Aynı zamanda Valak'ın diğer iblislere göre daha sinsi bir doğaya sahip olduğu da belirtilir. Peki filmde eski bir manastırda geçen olaylar anlatılmaktadır. Bu manastır neyin nesidir? Karta Manastırı. Evet, tarih boyunca ürkütücü olaylar ve açıklanamayan fenomenlerin merkezi olarak bilinmiştir. Romanya'da bulunan ve gotik mimarisiyle tanınan bu manastır, rahiplerin ve rahibelerin kaldığı bir ibadet merkezi olmasının ötesinde toplumsal açıdan dışlanan insanların kapatıldığı bir yer olarak da kullanılmıştır. Dönemin toplumunda farklılık gösteren veya garip olarak kabul edilen insanlar burada tecrit edilmiş ve toplumdan uzak tutulmuştur. İşte bu atmosfer manastırın esrarengiz olaylarla özdeşleşmesine zemin hazırlamıştır. Karta Manastırı toplumun normlarına uymadığı düşünülen bireylerin zorunlu ikameti için ayrılmıştır. Bu bireyler farklı görünüşleri, alışılmadık davranışları veya anlaşılmayan yönleri nedeniyle toplumdan dışlanmış ve manastıra kapatılmıştır. Bu toplumsal baskı ve korkunun o dönemde ne kadar güçlü olduğunu da gösterir. Manastır sıradan bir ibadet yeri olmanın ötesinde dışlanmışların hapsedildiği bir yer haline gelmişti. İçinde barındırdığı bu karanlık ruh hali ve mutsuz insanların enerjisi belki de burada yaşanan esrarengiz olayların ardındaki sebeplerden biridir. Zaman geçtikçe manastırda bir dizi açıklanamayan ölüm vakaları yaşanmaya başlamıştı. Rahipler, rahibeler ve burada yaşayan dışlanmışlar arasında gizemli ölümler gerçekleşmişti. O dönemin kayıtlara geçmeyen hikayelere ve anlatılan efsanelere göre bazı insanların cansız bedenleri Bodrum'da bulunmuştu. Bu insanların boylarının o dönemdeki insan standartlarına göre oldukça uzun olduğu belirtilir ve bu durum rahipler arasında dehşet yaratmıştı. Cesetlerin neden uzun boylu olduğu, burada yaşayanların doğaüstü varlıklar veya farklı dünyalara ait kişiler olup olmadığına dair spekülasyonlara neden olmuştur. Manastırda görülen doğaüstü varlıklar ve garip silüetler burayı daha da korkutucu hale getirmiştir. Bunlardan biri manastırda yaşayanlar arasında melek ya da şeytan olduğuna inanılan beyaz veya siyah olarak görünen bir varlıktır. Tabii ki bu varlık Valak olarak bilinen filmde adı geçen kötü varlıktır. Bu varlık bazılarına parlak bir melek gibi görünürken bazılarına ise karanlık, tehditkar bir gölge olarak belirmiştir. Beyaz görenler
onu kutsal bir varlık olarak nitelendirirken siyah görenler bu varlığın uğursuzluk ve kötülük getirdiğine inanmışlardır. Bu ikili inanış manastırın doğaüstü ve ürkütücü yapısını daha da pekiştirmiştir. Manastırda zaman zaman eşyaların kendiliğinden hareket ettiği, bilinmeyen seslerin yankılandığı anlatılır. Kitapların, mumların ve kutsal objelerin açıklanamayan bir şekilde oradan oraya fırlatılması, burada bulunan rahipleri ve dışlanmış insanları korku içinde bırakmıştı. Ayrıca manastırın bazı köşelerinde kime ait olduğu bilinmeyen mezarlar bulunmuştur. Bu mezarların başında herhangi bir isim veya işaret olmaması, ölülerin buraya kimliksiz gömüldüğüne ve geçmişlerinin silindiğine dair ipuçları vermektedir. Manastırda bulunan bu izole mezar alanları belki de toplumdan dışlanan ve burada ölüme terk edilen kişilere ait olduğu düşünülmektedir. Karta Manastırı'nda yaşanan tüm bu açıklanamayan olaylara ve doğaüstü varlıkların varlığına rağmen rahipler ve rahibeler burada kalmaya devam etmiştir. Bunun ardındaki nedenler dini bir görevi sürdürme zorunluluğundan kaynaklanıyor olabilir. Manastırda kalan rahipler inançları gereği korkuya kapılmadan burada ibadet etmeyi ve dua etmeyi kendilerine görebilmişlerdir. Kutsal görevin gerektirdiği cesaret ve inançları onları manastırın lanetinden veya doğaüstü güçlerin varlığından çekinmeden orada kalmaya itmiştir. Aynı zamanda bazı rahipler burada gördükleri şeylerin ilahi bir sınav olduğuna ve kötülüğe karşı mücadele etmeleri gerektiğine inanmışlardır. Karta Manastırı günümüze kadar uzanan gizemiyle hala ürkütücüdür. Manastırın geçmişine dair anlatılan hikayeler Romanya'nın korku mirasının bir parçası haline gelmiştir. Bazı ziyaretçiler hala manastırda garip hisler yaşadıklarını, ürkütücü sesler duyduklarını ve açıklanamayan silüetler gördüklerini iddia etmektedirler. Manastır, tarihte yaşanmış korku dolu olaylar ve gizemli atmosferiyle sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda doğaüstü olayların geçtiği bir mekan olarak da iz bırakmıştır. İşte böyle dostlar. İnsan bu gerçekleri duyduğunda ister istemez ürperiyor. Nasıl bir dehşet vardı ki orada bu kadar tuhaf olaylar yaşanmıştı? Kim bilir? Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ben Kapital Burak.